Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanlığımızın Suriye'de son yaşanan gelişmelere ilişkin bugünkü basın toplantısında kısa açıklamaları oldu. Onları sizlerle paylaşacağım. Milli Savunma Bakanlığımız Suriye'deki son duruma ilişkin dedi ki Münbiç ve Tişrin barajının kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye'yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silah bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir denilmekteydi. Açıklamalarının devamında Milli Savunma Bakanlığı bölgede hiçbir şekilde YPG PKK varlığına da izin verilmeyeceğinin altını çizmekteydi. Tişrin Barajı çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığı zaten bilinmekte. YPG PKK'lılar işte sözde yok efendim Tişrin Barajı halen bizim elimizde falan filan diyor ama sahadaki gerçekler hiç de onların dediği gibi değil, her zamanki gibi. Hatta size daha komiğini söyleyeyim. Bunlar Ocak 1'de Tel Rifa'ta bir operasyon yapmayı planlamaktalarmış. Evet, dün YPG PKK'lı yayın organları duyurdu. Sözde işte Türklerin elinden Tel Rifat'ı geri alacağız tarzında saçma sapan iddiaları vardı. Vallahi biz hazır ol da bekliyoruz. Gelin, cesaretiniz varsa Tel Rifat'ı alın. Bunlara kalsa zaten her gün Münbiç bunların kontrolünün altında ama dediğim gibi kendi yalanlarına kendileri inanmışlar. Hemen devamında Türkiye Halep'te bir başkonsolosluk açacak. Aslında eskiden bir bina varmış ama yaklaşık 10-15 senedir kullanım dışıymış. Fakat artık yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, kontrolün sağlanmasıyla birlikte Halep'te Türkiye'nin başkonsolosluğu da görmüş olacağınız üzere TRT paylaşmıştı dün bu görüntüleri. İnşallah yakın bir zaman içerisinde açılacak ve başkonsolosluğumuza 12 yıl aradan sonra Türk bayrağı göndere çekilmiş olacak. Tabii Tişrin Baraj hattında sıcak çatışmalar devam ediyor. Fakat Suriye'de bir başka hareketliliğin yaşandığı bölgelerde Tarsus ve Laskiye hattı. O bölgelerde kim ortalığı karıştırmaya çalışıyor? İran destekli Şii milisler. Kıymetli dostlar, Esad rejiminden kalma İran destekli gruplar özellikle de İran'la bölgedeki dini aktörlerin bazı ayaklandırma çağrıları sonrasında Laskiye ve Tartus hattında Suriye Milli Ordusu'yla çatışmalara başladı. Yaklaşık 4 günlük bir süre verildi bölgedeki isyancılara. 4 gün boyunca gelip bize teslim oldunuz yoksa 4 gün sonra sizleri tamamen ortadan kaldıracağız demekteydi Suriye Milli Ordusu. İsterseniz İran'dan gelen açıklamalara bir bakalım. Olayların arkasından nasıl İran varmış hep birlikte kanıtlarıyla öğrenelim. Mesela İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Ne dedi Abbas Arakçı bugün? Esad rejimi devrilse de Suriye'de birçok gelişme yaşanıyor. Suriye'nin geleceğinde kimlerin etkili olacağını konuşmak için henüz çok erken demekteydi. Bu ne anlama geliyor? Yakın bir zaman içerisinde ben de bölgedeki milislerimi harekete geçireceğim dedi ve zaten yaklaşık dünden beridir İran destekli milisler ortalığı karıştırmaya çalıştı. Devamında mesela İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından olan Muhsin Rızai. O da bugün yapmış olduğu açıklamasında Suriye direnişi bir yıldan kısa bir süre içerisinde yeniden canlanacak ifadesini kurmaktaydı. Gördünüz değil mi İranlıların karın ağrısına? Ben baştan diyeyim yani bunların tüm çabaları hiçbirisi sonuç vermeyecek şeylerdir. Yoksa yani Suriye Milli Ordusu hadi diyelim ki bir yerde kontrolü kaybetti. Çünkü daha bölgeler çok taze kıymetli dostlar. Olabilir yani Suriye'de yeni bir sapasağlam devletin kurulması zaten 1-2 seneyi alacaktır. Bu gelişmeler bizi şaşırtmasın. Hiç demeyin yani içinizden. Hayda ne oldu, ayaklanmalar başladı, bunlar gösteri yapıyormuş falan. Bunlar normal şeyler. Arkalarında dağ gibi Türkiye var. En kötü, bakın en kötü senaryoyu çiziyorum. Bu İran destekli milisler kendi ağababalarından gaza gelip ortalığı iyice alevlendirmeye, karıştırmaya mı çalıştı? En son kimin müdahale edeceğini zaten biliyorsunuz. Aslanlar gibi Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani bundan dolayı bu gelişmeler pek böyle gözünüzü korkutmasın. Bunlar böyle saman alevi gibidir. Yanarlar bir anda sönerler. Tabii şimdi özellikle de İran'ı anlamak lazım. İran'la Rusya'yı aslında anlamak lazım. Aslında dolaylı olarak Rusya da bu olaylardan faydalanmaya çalışıyor. Şimdi olayların çıktığı bölgelere bakar mısınız? Laskiye, Tartus. Hama Humus'ta da var ama o kadar şiddetli değil. Laskiye'de, Tartus'ta kimin askeri üsleri vardı?
Rusların değil mi? Hatta Rusların Akdeniz bölgesinde sıcak denizlere inme ideolojisini gerçekleştirmiş oldukları şehirler buralar değil miydi? Yani çok değil. Bir sene öncesine gittiğimizde bile Ruslar oralara oteller kuracaktı. İşte Rus turistler Rus otellerinde Akdeniz'de tatil yapacaktı, Laskiye, Tartus'ta. Ruslar sıcak denizlere inemedi. Yüzyıllardır, bin yıllardır Rusların hep istediği şeyi Türk planı bozdu. Yalan mı? Bozdu. Ne olacak? Bölgede tabii ki de huzursuzluk çıkartmaya çalışacaklardır. Yani bu yaşanan gelişmeler Türk devlet halkı tarafından bir sürpriz olarak karşılanmadı. Bu vesileyle de Ruslar İran'ı kullanıyor. İranlılar da zaten o kadar sağlam bir Osmanlı tokadı yedi ki daha yeni kendilerine gelebiliyorlar. Biz Laskiye, Tartus kontrol altına alalı 2-3 hafta olmuş. Daha yeni ortalığı karıştırmak için böyle bir örgütlenme oluşturmuşlar. Hücreleri harekete geçirmişler. Bu yaşanan gelişmeler Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde kontrol altına alınacaktır. Hemen devamında bugün sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'ye ilişkin, Suriye'deki yeni yönetime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve sanki Rusya Suriye'deki yeni yönetime birazcık da hani beraber iş yapabiliriz de göz kırptı. Ne demiş Sergey Lavrov? Ahmet El-Şara Suriye'nin Rusya ile ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi ve biz de bu yaklaşımı destekliyor ve onaylıyoruz. Suriye bölünmemelidir ve İsrail artık başka ülkelere zarar vermemelidir. Bazılarının çok istemesine rağmen Suriye'nin çökmesine izin verilemez. Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz demişti Sergey Lavrov. Yavaş yavaş fark ettiniz değil mi? Hizaya geldiler. Anlayacaksınız. Anlamak zorunda kaldınız Türkiye'nin o meşru güvenlik endişelerini. Kalıp bir cümleydi ama bu kez ilk defa altı dolu olarak kuruyor bu cümleleri Sergey Lavrov. Farkında. Neyin farkında biliyor musunuz? Eğer ki Türkiye ile iyi geçinemezse, Türkiye'nin Suriye'deki planlarına destek vermezse yeni Suriye yönetimiyle Türkiye onu görüştürmez bile. Çünkü niye? Aracı tamamıyla biziz. Yeni Suriye devletindeki Ahmet El-Şara yani Golani birisiyle mi görüşecek? Siz sanıyor musunuz ki bu adam daha bir ay öncesine kadar İdlib'de sıkışıp kalmış pozisyondaydı ve Rus uçaklarından gelen bir bombayla inşallah hayatımı kaybetmem diye dua ediyordu. Bir ay önce böyle bir durumda olan adam Türk şemsiyesi altında korundu. Daha sonrasında bu adama koskoca memleket emanet edildi. Türkiye'nin vermiş olduğu desteği bu adam unutur mu sanıyorsunuz? Unutmayacak. Dünyada bir ülke yeni Suriye yönetimiyle iletişime mi geçecek? Hemen Türkiye'den izinler alınacak veyahut da Türkiye'nin fikri sorulacak. Belki kendi aralarında bile reddediyorlar. Türkiye'ye karşıt bazı ülkelerin kendileri iletişime geçmesine. Bu açık ve net. Ama ve lakin şunu da eklemem gerek. Özellikle de Suriye mevzusunda Türkiye'de aslında Rusya'yı dışlamak istemiyor yeni yönetimden. Çünkü bunun sebebi kıymetli dostlar, Lavrov da zaten açıklamalarında bir İsrail vurgusu yapmış. Eğer ki biz Rusları tamamıyla gidip Suriye'den kovarsak İsrail'in eli Suriye sahasında birazcık daha güçlenmiş olur. Yani açık ve net ben şunu biliyorum. Eğer ki İsrail'e karşı bir önlem alacaksanız evet Türk Silahlı Kuvvetleri aslanlar gibi en büyük önlemlerin başında gelir İsrail'e karşı. Ama şimdi Zelenski'nin mesela geçtiğimiz aylarda bir açıklaması olmuştu. Biz İsrail'den askeri yardım talep ettiğimizde Netanyahu bize diyor ki hayır veremem. Daha sonrasında Zelenski bomba bir itirafta bulunmuştu. Netanyahu Putin'den korkuyor demişti. Bu işin aslı var. Gerçekten de öyle. Hani İsrail dünya üzerinde herkese astığım astık kestim kestik takılıyor ama mevzu Rusya olunca İsrail pek o durumlara karışmak istemiyor. Yani açık ve net. Kabul edersiniz etmezsiniz. İsrail Rusya'dan çekiniyor. Aslında yılanın başı Rusya. Bakmayın. O İdlib'deki masumlara tonlarca bombayı atan ülkede Rusya'ydı ama dediğim gibi belli bir süre ayıya dayı desek bence mantıklı bir hamle olacaktır diye düşünmekteyim. Devamında şimdi İsrail basını ne yazıp ne çiziyor? Sizler için tabii sürekli onları da takipteyim. Kıymetli dostlar İsrail basını ne diyor biliyor musunuz? Mesela görmüş olduğunuz manşette ABD yeni Suriye'ye yaklaşma çağrısında bulunuyor. İsrail ise bu gerçeklerden şüpheleniyor. Yani kıymetli dostlar Amerika Birleşik Devletleri işte İsrail'e diyormuş ki bak dünyadaki herkes yeni Suriye hükümetiyle iletişime geçti. Hadi sen de bir kenara koy geç ne sıkıntın varsa sen de bir an önce onlarla iletişime geç diyormuş. ABD İsrail'i zorluyormuş. Hani şimdi bu haberi sizlere anlattım ya bazıları çok üzülmüştür ya. Hangi kafalar mesela biliyor musunuz? İşte neymiş? Yeni Suriye ordusu, yeni Suriye Milli Ordusu İsrail'in desteğiyle bölgeleri kontrol altına aldı diyorlardı ya.
Aynen. Adamlar sırf egolarından, sırf bölgede Türkiye'nin aktifliğinden dolayı iletişime dahi geçme tenezzülünde bulunmamışlar. Kendileri yazıp çiziyor. Ben söylemiyorum. Yani adamlar şu an mevcut olarak yeni Suriye hükümetiyle iletişime geçmemişler. ABD, ağababası da hadi çabuk diyor, bak pastada paylar dağıtılıyor, geç kalma. Milletin niye zaten yeni Suriye hükümetiyle görüşmeye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ne oldu, bu adam 2 gün önce milyon dolarlarca ödül koyuyordunuz başına ama bugüne geldiğimizde hepiniz Ahmet Şara'nın Golani'nin önünde tek sıra dizildiniz, sıra bekliyorsunuz, randevu almaya çalışıyorsunuz. Bir de bu işin gerçeği yani. Özellikle de zaten İsrail basını haberin devamında Suriye'nin yeni hükümetinde Türkiye'nin çok etkin rol aldığından ve hatta kendi iddialarına göre Suriye sahasında Türk istihbaratıyla İsrail istihbaratı da temas halindeymiş. Ben onların yalancısıyım. Yani Gazze'de yaşanan katliamdan sonra mevcut durumda İsrail ile Türk hiçbir yetkilinin görüşeceğini ben zannetmiyorum ama kendileri bu şekilde istihbaratların konuştuğundan bahsetmekteydi. Yavaş yavaş Suriye'deki gelişmelerin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama kıymetli dostlar, şimdi mevzu aklıma geldi, haberin başı önümde, direkt gülmeye başladım. Yunanlılar, bunlar bambaşka bir kafa yaşıyorlar. Özellikle de Ulaştırma Bakanımızın evet Suriye ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayacağız, nasıl ki Libya'da imzaladıysak açıklamasından sonra Yunanlar yani saçma sapan ellerinde hangi kozlar olduğunu şaşırdılar. Şey diyorlardı ilk başta. Hayır işte Güney Kıbrıs Rum kesimi veyahut da Yunanistan'ın deniz sınırları bizim sınırımız değil. Kimin sınırı? Avrupa'nın sınırı. Mevzuyu kendileri üstlenemedi. Hani Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin toprak bütünlüğü, deniz bütünlüğü diyemediler. Mevzuyu Avrupa'ya atma peşindeler. Bu sefer de mesela bugün sabah saatlerinde ne demişler? İşte Türkiye'nin Suriye ile yasa dışı MEP anlaşması yapması halinde yaptırımlar uygulanacakmış. Kim yaptırım uygulayacakmış? Kendileri de farkında. Türkiye'ye verdikleri sağlam hiçbir şey yok. Bizim Yunanlardan aldığımız öyle hiç stratejik bir şey olmadığından dolayı Yunanlılar da ne yapıyorlar? Avrupa kozunu elinde tutuyorlar. İşte neymiş? Avrupa Birliği Türkiye'nin bu son açıklamalarından sonra yaptırımla tehdit edecekmiş Türkiye'yi. Yani kafayı yemiş vaziyetteler. Onu da bir belirteyim. Devamında kıymetli dostlar, şimdi yavaş yavaş Suriye dışındaki mevzularımıza da bir gelelim. Önemli gelişmeler var. Özellikle de Milli Muharip Uçak Adaşım Kaan'ın tedariğine yönelik. Kime tedariğine yönelik? Suudi Arabistan'a. İlginçtir. İlla ki karşınıza çıkmıştır bugün. Suudi yetkililer 3 gün boyunca Türkiye'de gezecekti. Türkiye'de neyi gezecekti? Savunma sanayi pazarımızda hoşuna giden ürünleri, adamın cepler dolu. Hemen tak tak parasını verip alacaktı. Ve ilk meyvesi bugün geldi. Suudiler dün geldi. Bugün karşımıza çıkan haberlerde Suudi Arabistan'a 100 adet Kaan satılacak. Evet, yanlış duymadınız. Detaylar bir karşımıza gelsin. Türk medyasından Milliyet'in haberine göre kıymetli dostlar, Suudi Arabistan'ın 230 vizyonu çerçevesinde Türkiye'den 100 adet Kaan uçağı edinme planının olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan 2030 hedefleri doğrultusunda savunma sanayinde yerli üretimi artırmayı ve güçlü uluslararası ortaklar kurmayı hedeflemekteymiş. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında elde ettiği başarılar ve geliştirdiği milli sistemler Riyad yönetiminin dikkatini çekmiş durumda ki Türkiye'den 100 adet Milli Muharip Uçak K'nın tedariğine ilişkin görüşmelerin sıkı sıkıya yapıldığı belirtilmekte. Bu haberi gördüm, ben hiç şaşırmadım. Niye şaşırmadım biliyor musunuz? Ben zaten hafızamda bir yerde var. Ulan dedim, biz dedim sanki dedim Suudi Arabistan 100 uçak almayı hedefliyor diye bir haberi ortaya koymuştuk, atmıştık dedim. Görmüş olacağınız üzere Türk basınına bu haber daha yeni düştü. Belki de resmi görüşmeler sonrasında mevzu iyice netleşti ama hatırlarsanız ben aylar öncesinde sizlere zaten Suudiler Türkiye'den 100 adet Kaan almayı planlıyor demiştim. Mevzu bugün itibariyle artık daha da ciddi bir hal almış durumda. Şimdi Türk milletinin en sevdiği şey ticaret sonrası hesap. Hep beraber bir yapalım değil mi? Milli Muharip Uçak Kaan'dan 100 tane Suudi Arabistan'a verirsek Türkiye'nin kasasına kaç milyar dolar girer? Yavaş yavaş bir hesaplayalım mı? Şimdi Suudiler bizden kaç tane uçak alacak? 100 tane. Bizim Milli Muharip Uçak Kaan ederi kaç? 110 milyon dolar olduğu belirtilmekte. Şimdi devamında bir uçak satılırken bir ülkeye sadece uçak verilmiyor değil mi? Ne oluyor? İşte yedek parçasıdır, mühimmat desteğidir. Bunlar hepsi hazır bir paket halinde satılıyor değil mi? Kıymetli dostlar, uçak maliyetlerinin genelde %30
%30 veya %40'ı yedek parça, eğitim ve lojistik destek için ekleniyor. Mühimmat maliyeti uçak başına 5-10 milyon dolar. İşte hava mühimmatları, hava yer mühimmatları, füze, bomba onlar. Devamında yedek parça ve mühimmatların toplamı yaklaşık 100 adet uçak satarsak 4,4 milyar dolar oluyor. Bu sadece yedek parça ve mühimmat. Toplam maliyet 100 tane milli muharip uçak sattığımızı düşündüğümüzde sadece uçaklar 11 milyar dolar ediyor. Devamında da 4,4 milyar dolarlık yedek parça lojistik desteği. Yani karşımıza yaklaşık 15,4 milyar dolarlık bir rakam çıkmakta. Eğer ki Suudilerle bu ticaret gerçekleşirse bizim kasamıza 15,4 milyar dolar para geçecek. Allah bereket versin. Yani bu ne anlama geliyor? Suudiler 100 tane Kaan alacaksa Türkiye'ye 50 tane Kaan hediye etmiş olacak. Suudilerden almış olduğumuz parayla 50 tane Kaan'ımız misler gibi, bebekler gibi beleşe gelmiş olacak. Düşünebiliyor musunuz? İşte kendiniz üretince bir savunma sanayi ürününü aynı zamanda kendi ordunuza da destek sağlıyorsunuz. Bu yönden baktığımızda gerçekten de mükemmel gelişmeler. Suudilere verilir verilmez yahu kısalım birazcık özelliklerini, ihraç versiyon olduktan sonra gönder gitsin. Adamlar zaten 2030'da hazırlanıyor. Duydunuz değil mi? Yerli milli programlar başlatmışlar. Başka bir ülkeye gidip 10 milyarlarca uçak alıyorlar. Bunların kafayı da anlayamadım ama bize ne? Bizi ilgilendirmez. Biz uçağımızı satalım. Sonra yolumuza bakalım. Gelişmeler bu şekildeydi. Yine süreci takipte olacağım. Şimdiden Allah bereket versin diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.